Dünyada pek çok ilginç sınır bulunuyor ve bu sıra dışı sınırlar oldukça ilgimi çekiyor. Bu ilginç sınırlardan bir tanesi de Kosova'da bulunuyor. Fakat bahsettiğim şey Sırbistan ve Kosova'nın bölünmüş olmasına rağmen tartışmalı sınırları değil. Mitrovica, Kosova'da bulunmasına rağmen iki farklı ülke tarafından yönetilen bir kent. Şehir Kuzey Mitrovica ve Güney Mitrovica olarak ikiye bölünmüş durumda. Şu anda görmüş olduğunuz bu köprü ise bölünmenin sembolü haline gelmiş durumda. Kuzey Mitrovica, Sırbistan kurallarının geçtiği ve Sırp nüfusunun yoğun olduğu bir bölgeyken, Güney Mitrovica ise Kosova hükümetine bağlı olup Arnavut nüfusunun yoğun olduğu bir bölgedir. Fakat şehir göründüğünden çok daha fazla etnik kimliğe sahip. Örneklemem gerekirse, burada Arnavutça ve Sırpçanın dışında Türkçenin de resmi dil statüsünde olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla hem fiziki hem de etnik yapıdan bölünmüş olan bu şehirde Arnavutlar, Türkler, Boşnaklar ve Sırplar bir arada yaşıyor. Bugün Kosova'daki ikinci günüm. Dün Prizren'de kaldık. Bugün de Mitrovica'ya doğru geldik. Sonrasında da zaten başkent Priştine'ye gideceğiz. Mitrovica olarak bilinen bu bölge aslında sıra dışı bir özelliğe sahip. Çünkü burada Kosovalılar ve Sırplar iç içe yaşıyor. Fakat onları ayıran doğal bir sınır gibi bir nehir var. Köprünün diğer ucunda Sırplar, bir ucunda da Kosovalılar yaşıyor. Ben şu anda Kosovalıların tarafındayım. 2011 nüfus sayımına göre iki belediyenin toplamda 97.686 nüfusu bulunuyordu. Bunların 85.000'i güneyde, 12.000'i ise kuzeyde ikamet ediyordu. Şehrin güney kısmında yaşayan Sırp nüfusunun tamamı kuzeye iltica etse de günümüzde Mitrovica'nın Sırp tarafında hala azınlık bir Müslüman nüfusu bulunuyor. Geçmişte bu bölgede özellikle de Sırplarla Arnavutlar arasında birçok etnik çatışma gerçekleştiği ve bu olayların tekrar yaşanmaması için Mitrovica günümüzde BM tarafından korunuyor. Uluslararası Kosova Gücü ve Birleşmiş Milletler Kosova Misyonu şehrin güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Şimdi bahsettiğim köprünün üstünde yürüyorum. Karşıya doğru geçtim. Burada askerler, polisler var. İtalyan var. Çek Cumhuriyeti polisleri var, askeri polisleri. Şimdi Sırp tarafına doğru geçiyorum. Zaten Sırp markalarını da gördük. Fakat şurada böyle bir özellik var. Mesela Kosova'da Euro kullanılırken bu tarafta Sırp dinarı kullanılıyor. Euro tercih edilmiyor. Peki tüm bu süreç nasıl başladı? Bu sorulara cevap verebilmek için tarihe yolculuk yapmamız gerekiyor. Kanala abone olup videoyu beğendiysen yolculuğu başlatıyorum. Mitrovica, Slavların bölgeye yerleşmesiyle Orta Çağ boyunca Sırp Krallığı'nın bir parçasıydı. Bu dönemde şehirde birçok manastır ve kilise inşa edildi. Ancak 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun bölgeyi fethetmesiyle birlikte Mitrovica Osmanlı topraklarına dahil oldu ve şehrin etnik yapısındaki belirgin değişiklikler bu dönemde başladı. O zamanlar şehirde hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar bir arada yaşıyordu. Dolayısıyla Müslüman kültürü gelişti ve kentte birçok cami, hamam ve pazar yeri inşa edildi. Öte yandan zamanla şehirdeki demografik yapı da değişmeye başladı ve bölgedeki Arnavut nüfusunun oranı arttı. Fakat 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla birlikte Balkanlarda milliyetçi hareketler güç kazanmaya başladı. 1878 yılında Berlin Kongresi ile Kosova bölgesi yeniden Osmanlı yönetimine bırakıldı. Fakat Balkan Savaşları sırasında 1912 yılında Sırbistan Krallığı bölgeyi ele geçirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın tamamlanmasından sonra Mitrovica artık Yugoslavya Krallığı'nın bir parçası haline geldi. İkinci Dünya Savaşı sırasında şehir Nazi Almanyası tarafından işgal edilse de daha sonra yeniden Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin bir parçası oldu. Gördüğünüz üzere şehrin kontrolü sürekli bir şekilde başka ırkların eline geçti. Haliyle bu da istikrarın olmamasının en büyük nedenlerinden birisiydi. O dönemlerde Kosova, Yugoslavya içerisinde özerk bir bölge olarak kabul edilse de 1980'lerin sonlarında Yugoslavya'nın dağılma süreciyle birlikte bölgedeki etnik gerilimler artmaya başladı. Kosova nüfusunun büyük çoğunluğunu oluşturan Arnavutlar daha fazla özerklik ve bağımsızlık talep ediyordu. Yugoslavya'nın dağılmasıyla birlikte zaten Hırvatistan ve Bosna Hersek'te etnik savaşlar patlak vermişti. Bu süreçte Kosova'daki Arnavutlar Sırp yönetimine karşı direnişlerini arttırdı. 1996 yılında Kosova Kurtuluş Ordusu UÇK kuruldu ve bu örgüt Kosova'nın bağımsızlığı için silahlı mücadeleye başladı. UÇK, Kosova'nın bağımsızlığı için mücadele eden silahlı bir direniş örgütüydü. Kosova Kurtuluş Ordusu komutanı olarak tanınan Adem Yaşari, Kosova'daki Arnavut direnişinin sembolü haline geldi. Kosova'nın savaş kahramanı Adem Yaşar'ın evindeyim. Buranın çok üzünlü bir hikayesi var aslına bakarsanız. Adem Yaşar'ı söylediğim gibi Kosova'nın savaş kahramanlarından, Sırplar tarafından hain ilan ediliyor. Ve arkamda görmüş olduğunuz bu
evde yaşıyordu. Şu anda tabii bu gördüğünüz yerler hep kurşunlu, taranmış bir vaziyette. Adem Yaşar'ın hüzünlü hikayesi de tam da burada başlıyor zaten. UÇK başlangıçta küçük çaplı saldırılar ve gerilla taktikleri kullanarak Sırp güvenlik güçlerine karşı mücadele etti. 1998 yılının başlarında Sırp güvenlik güçleri ve UÇK arasındaki çatışmalar yoğunlaştı ve Sırp hükümeti UÇK'yi terörist bir örgüt olarak nitelendirdi. Bunun üzerine Kosova'da geniş çaplı askeri operasyonlar başlattı. Bu operasyonlar sırasında Kosova'da yaşayan Arnavut siviller hedef alındı. Köyler yakıldı ve birçok insan zorla yerinden edildi. Bunların arasında en bilinen direnişlerden biri ise Adem Yaşar'ın evinde gerçekleşen çatışmalardı. Adem Yaşar'ın tüm ailesi bu evde katledilmiş. İşte bu saldırının büyüklüğünü evin içerisindeki bu deliklerden, kullanılan ağır silahlardan anlayabilirsiniz. Evin orijinal halini tabii ki gezemiyorsunuz. Harabe halde. Haliyle de yıkılma tehlikesi var. Fakat güzel bir iskele yapmışlar etrafına. Bu şekilde buraları rahatça gezebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Evin hemen karşısında da bir müze bulunuyor. O müzeyi de gezerseniz Adem Yaşar'ın hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgilere sahip olabilirsiniz zaten. Sırp güvenlik güçleri Yaşar ailesinin yaşadığı Prekas köyüne geniş çaplı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında Adem Yaşar ve ailesi birkaç gün süren yoğun bir direniş gösterse de bu yoğun çatışmalar sonrasında Yaşar ailesi öldürüldü. Fakat Prekaz'daki bu direniş Kosova'daki Arnavut toplumu için bir dönüm noktası oldu ve Adem Yaşar'ın adı direnişin sembolü haline geldi. Gerçekten buranın kasvetli bir havası var. Az önce söyledim zaten Yaşar ailesi burada katledildi diye. Evin hemen karşısında bir meydan bulunuyor. Burada da o Yaşar ailesinin kabirleri duruyor. İnanın bana 7'den 70'e birçok insan burada katledilmiş. Yaşar'ın ölümü UÇK'nin ve Kosova'daki bağımsızlık mücadelesinin uluslararası kamuoyunda daha fazla tanınmasına neden oldu. Kosovalı Müslümanlara yapılan baskının devam etmesi üzerine çatışmaların sona erdirilmesi için diplomatik çabalar yürütüldü. Ancak bu çabalar başlangıçta sonuçsuz kaldı. Bu nedenle NATO, Sırbistan'a karşı 78 gün boyunca sürecek olan hava operasyonlarını başlattı. NATO'nun amacı Sırp askeri güçlerini Kosova'dan çekilmeye zorlamak ve bölgedeki sivilleri korumaktı. Fakat Sırp hükümeti NATO'nun müdahalesine sert bir şekilde karşı çıktı ve Kosova'daki askeri varlığını arttırarak etnik temizliğe devam etti. İşte tam da bu yüzden Milosevic görev başında bir devlet adamı olmasına rağmen Uluslararası Layık Adalet Divanı'na verilen ilk başkan oldu. Bu süreçte yüz binlerce mülteci Arnavutluk, Makedonya, Türkiye ve Karadağ'a kaçmaya başladı. Fakat 11 haftalık NATO bombardımanından sonra Milosevic birliklerini ve polislerini geri çekmek zorunda kaldı. Olaylara BM tarafından bakacak olursak, NATO'nun Kosova'ya müdahalesi ve Sırp güçlerine karşı yürüttüğü hava operasyonları Kosova'nın bağımsızlık yolundaki mücadelesini hızlandırdı. Kosova Savaşı yaklaşık bir yıl süren yoğun çatışmalardan sonra sona erdi. Ardından Kosova Birleşmiş Milletler denetimine girdi ve NATO barış gücü bölgeye yerleştirildi. Dolayısıyla Mitrovica bu noktada en dikkat çeken şehire dönüştü ve isyanlar genellikle burada şekillendi. Milenyuma girdikten sonra 3 Şubat 2000 yılında Kuzey Mitrovica'da başlatılan ve 8 saat süren Sırp ayaklanması sonucu 13 Arnavut vatandaşı öldürüldü. Aradan geçen yıllar sonra 17 Mart 2004'te bir Arnavut'un boğulmasından sonra şehirde büyük etnik şiddet başladı ve olayların sonunda Sırbistanlı bir genç öldürüldü. Ardından olaylar büyüdü ve Arnavutlar Sırplara saldırdı. Bu önemli olay dışında daha birçok olay yaşandı ve şehrin güvenliği, hayatın sükunetli akışı tam olarak sağlanamadı. Öte yandan Kosova'nın statüsü uluslararası düzeyde tartışma konusu olsa da 2008 yılında bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bu durum Kosova'nın uluslararası arenadaki konumunu karmaşık hale getiriyor. Diplomatik karmaşıklığın dışında Mitrovica'da işlerin halen karışık olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü savaş sona erse de şehir hala İber Nehri'nin iki yakasında fiili olarak bölünmüş durumda. Bu bölünme şehirde yaşayan topluluklar arasında derin bir ayrılığa neden oluyor. Şimdi Mitrovic'teki Sırp bölgesine girdim. Tabi girer girmez de Sırp bayraklarının sayısı, hatta her yerde Sırp bayrakları var. Fakat ilginç bir şekilde çoğu kesilmiş ve yıpranmış durumda. Şöyle bir durum var burada. Tamam. Sırbistan zaten Kosova'yı tanımıyor. Burasının kendi mülkü olduğunu iddia ediyor. Fakat öte yandan da tüm Avrupa ülkeleri tanıyor. Başta Amerika olmak üzere ve güzel bir şekilde de kalkındırmışlar Kosova'yı.
neredeyse tüm Avrupa ülkeleri Kosova'yı tanıyor olsa da şu anda Avrupa Birliği'ne girmek üzere olan Bosna Hersek burayı tanımıyor, Kosova'yı tanımıyor. Çünkü kendi içinde de sıkıntılı bir bölüm var. Yani bunu böyle söylemek doğru olmadı ama Bosna Hersek'in Kosova'yı tanımamız sebebi kendi sınırları içerisinde Sırpların federe bir yapısı bulunması. Bundan dolayı da Bosna Hersek Kosova'yı tanımıyor. Sırbistan'a yardımcı oluyor gibi anlaşılabilir böyle. Ama bu durum tamamen siyasal bir durum, politik bir durum. Bosna Hersek kendi içindeki o sorunu çözdüğünde de Kosova'yı tanımış olacak. Benim için daha ilginç olan, yani Kosova olarak geçen bu bölümde Sırbistan bayrakları olması. İlk defa bu kadar net, keskin çizgiyi hissettim Kosova üzerinde. Çünkü genelde diğer tarafta da Arnavutluk bayrakları asılıyordu. Bölgede şimdi Sırpça kelimeler kullanılmaya başladı. Bakın tabelalar değişti. Arnavutluk bayrakları gitti, yerine de Sırbistan bayrakları geldi. Her yerde Sırbistan bayrakları görebiliyorsunuz. Köprünün Sırp tarafında kalan duvarlarına bakarsanız burada Arnavutlar için yazılan kötü sözleri okuyabilirsiniz. Dolayısıyla bu köprü zaman zaman etnik gruplar arasındaki gerilimlerin merkezi oluyor. Fakat şehirdeki bu ayrım eğitimden sağlık hizmetlerine, ticaretten güvenliğe kadar her alanda kendini gösteriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi kuzeydeki Sırp topluluğu Ortodoks Hristiyanlık inancına bağlı ve Sırp Ortodoks Kilisesi'ne mensup. Güneydeki Arnavut topluluğu ise ağırlıklı olarak Müslüman. Bu Avrupa Birliği'nin desteklediği bölge için söylemiştim ya, Kosova çok gelişmiş diye. Bu Sırp tarafına geçtiğimizde Kosova'da, Mitrović'te bu yapıların da değiştiğini, daha o Balkan havasını hissettiğini fark ediyorsun. Bu Balkan havasının biraz daha böyle karamsar bir havası var. Bana bu tarafı öyle hissettirirken karşı taraf bambaşka bir şey hissettiriyor. Dolayısıyla günümüzde Mitrovica halen etnik gerilimlerin zaman zaman yeniden alevlendiği bir şehir olmakla birlikte barış ve istikrarın sağlanması için çeşitli uluslararası çabalar sürdürülüyor. Köprünün üzerindeyken gösterdiğim gibi Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin barış gücü misyonları şehirdeki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Peki sizce Mitrovica'nın geleceği yerel halka mı yoksa uluslararası aktörlerin çabalarına mı bağlı? Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. 100.000 yolunda kanala abone olur ve videoyu beğenirsen mutlu olurum. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla ve barışla kalın.